Merhaba arkadaşlar, ben Babakaro. Tekrardan yeni bir videoda sizinle beraberim. Arkadaşlar bugünkü de tekrardan bir Top 32 değil, Top 16'da direkt giren bir krallıktan bahsediyoruz. 3575. Birçok oyuncu orada galiba Türk oyuncusu ve R4'ler ve R5'lerle direkt paylaşımı olarak yani bu krallığı böyle ben tanıdım özellikle ve tabii ki burada şu an bir misafirimiz var. Yani 3575'in R4'lerden birisi, en sağlam R4'lerden birisi bizimle beraber. Ve bugün nasıl bu takımı kurdular? Kimler bu Osiris Lig takımından oynuyor? Ya nasıl bu kahramanları seçiyorlar? Duyguları nasıl olduğunu, hatta Top 16'da yani birçok kişinin, ya birçok Türk oyuncunun hayali, özellikle ben kendimden de dahil, bunu söyleyebilirim. Çok büyük bir başarılı, bir bakalım nasıl olacak. Tabii ki bu videoda bir misafirimiz var. Tabii ki 3575'in bir tane R4'leri. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Hocam ben çok memnun oldum ilk başında. Çok teşekkür ederim vaktinizi ayırdığınız için. Ee, Estağfurullah. Ben Çok de az memnun oldum. zaman, çok zamanınızı almayacağım. O yüzden direkt sorulara geçiyorum. Tabii ki siz de uygunsunuz şu an. Buyurun. Bir kısacası bir kendinizi bir tanıtır mısınız? Hangi krallıkta oynuyorsunuz? Hangi birlik ve nasıl bu krallığa geldiniz? Tabii ki. Adım Yasin. 45 yaşındayım. Uzun süredir bu oyunu oynuyorum. Yaklaşık 6 seneyi geçti. Hesabım aslında eski bir hesap. Biz buraya ekip olarak göç etmiştik. Bu KVK 2'ye göç kapanmadan önceki son göç herhalde biziz. 7 kişi geldik buraya. Arkadaşlarımla beraber burada gerekli müdahaleleri yaptık. Krallığın daha iyi olması için, daha iyi savaşabilmesi için gerekli düzenlemelerin tamamını yaptık. Osiris ekibimizi oluşturduk. 7 kişi bizim asıl sağlam oyuncularımız. Dediğim gibi göç gelen arkadaşlar. Burada da yeni T5 açmış. Gerçekten oyuna saygı duyan, oyunda ciddi zaman harcayan arkadaşları yanımıza aldık. Bu arkadaşlarla beraber bir Osiris ekibi kurduk. Krallığı onlarla beraber yönetiyoruz. Yeni bir krallık, gelecek vadeden bir krallık. Doğrudur. Şu an hesabınız Great Wolf. Doğrudur. Sizin hesabınız Doğrudur. Great Wolf. 183 milyonluk bir hesap ve 22 milyar birleş puana sahip. Gerçekten mükemmel bir hesaba sahipsiniz. Evet. Bu yani sizin rolünüz bu Osiris takımda tam neydi? Kısacası bir anlatır mısınız? Şimdi Yani biz nasıl katıldınız? tabii. Şimdi biz ekip olarak 4 farklı gruba ayırıyoruz Osiris'te. Sağ kanat, sağ orta, sol kanat, sol orta olarak ayrılıyoruz. Sağ ve sol orta gruplar sunakların olduğu tarafta, mabetlerin olduğu tarafta ana savaşı yöneten gruplar. Kanatlar ise karşı taraftaki hafif savaşları yöneten gruplar. 4 farklı yöneticimiz var. Bu grupların her biri bir yönetici tarafından yönetiliyor. Diğer arkadaşlar da bunların yazılı ve sözlü komutlarına uyarak hareket ediyorlar. Benim ana oyundaki nasıl diyeyim size görev üstlendiğim kısım, şimdi şöyle izah edeyim. Şimdi biz işte dediğim gibi A1, A2 olarak bölündüğümüz zaman benim asıl grubum B1 tarafında. Yani bizim tarafımız, şöyle söyleyeyim, savaş mabediyle onun önündeki çöl sunağının olduğu grup. Dizort Altar'la savaş mabedi kanadında ben savaşıyorum. Bu grubun hem yönetiminde hem açık alanda hem rallilerinde görev alıyorum. Genelde rakiplerimiz bizim ekibe göre zayıf çıktığı için çok fazla rally ihtiyacımız bugüne kadar açıkçası olmadı. Biz eski hesaplar olduğumuz için bizim hepimiz T5 ve çok sağlam hesaplar. Teçhizatları olsun, ekipmanları olsun, komutanları olsun. Genelde açık alanda yenerek kazandık. Hiç öyle fazla bir nasıl diyeyim plan program işte fazla bir strateji geliştirmemize gerek kalmadı. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu haftada bir denemeler oluyor. Sizde de böyle bir denemeler var mı? Çünkü bakıyorum çok büyük bir farklarla yani bütün maçlarınızı kazandınız siz. Evet.
Ya deneme Osiris'leri yapıyoruz, evet. Ekibimizi geliştirmek için, buradaki ekipler arkadaşlarıyla daha iyi uyum sağlayabilmek için deneme Osiris'leri yapıyoruz. Bu zaten olmazsa olmazı bu işin. Daha iyi bir koordinasyon sağlamak için, bizi daha iyi anlamaları için, savaş stratejimizi, savaş tarzımızı daha iyi anlamaları için buradaki arkadaşlarla deneme Osiris'leri yapıyoruz, evet. Tabii ki çok teşekkür ederim. Peki maç sıradaki bazı şeylerimiz var. Yani burada şimdi her ne kadar da birisi garnizon olsa, birisi rally lideri olsa ya herhangi bir Evet. veya açık alandaki oyuncularla bununla bir kişi son kararı veriyor. Sizin de böyle bir şey var mı? Yani bir kişi son kararı veriliyor. Mesela örnek veriyorum, Yasin Bey bu iş yapılacak diye. Kimse tartışmadan maç sırasında bunu uygulanır mı? Yani böyle bir taktiğiniz var mı? Tabii uygulanır. Şimdi bununla ilgili bizim aslında hem krallığı ara ara devralan hem de yönetimde ciddi emek sarf eden Jöh arkadaşımız var, Hüseyin. Bu arkadaşımız genelde bu durumlarla ilgileniyordu. Fakat şu son birkaç maçtır özel problemleri var. Onun yerine Tuncay arkadaşımız ilgilendi. Living Immortal. Bizde bir kişi kararı aldığı zaman sonuna kadar biz arkasındayız. Ben Living Immortal'ın ismini Kaybetsek de böyle, buyurun. dur. Living Immortal'ı görmedim. Sanki ben tanıyorum. Bu ismi tanıyorum yani. Tanıyor olabilirsiniz. Tuncay Living Immortal. O da yurt dışında ikamet ediyor. Tamam, oydu. Tamam. Tanıdık, onu Evet, tanıdık. Hatta evet, kralımız birkaç kere yayınlardan da gösterdim bu krallığı. Ben hatırladım, o yüzden Living Immortal dediniz. O da evet. kendisi çok tecrübeli bir oyuncu. Gerçekten yani çok Tabii, tecrübeli bir tabii. oyuncu. O yüzden şu an yani Joe Bey ve Living Immortal bütün o series maç takımını yani yönetiyor daha doğrusu. Evet, Peki doğrudur. birçok maçı kazandınız derken bütün maçlarınızı kazandınız bugüne kadar. Herhangi bir şey yok, herhangi bir elleme yok. Burada şimdi böyle en zor rakibiniz bugüne kadar kimdi? Ya hatta düşünüyor musunuz mesela böyle top 4'e girecek misiniz? Mesela NP39 var şu an ilerideki Evet, maçlarda 3539. Onları nasıl evet. buluyorsunuz? Zor olacak mı yoksa gerçekten rahat kazanacağınızı biliyorsunuz? Ya şimdi izlenimlerimize göre bu maç dengeli geçecek gibi görünüyor. Bundan önceki diğer tüm rakiplerimizi zaten farklı yendik. E, Bizim dengimizde herhangi bir rakip çıkmadı karşımıza. Bize denk bir rakip. E, Yani dengeli bir savaş olacak. Kazanıp kazanamayacağımız tabii ki nasip diyelim. Kazanmak umuduyla giriyoruz maça. Doğrudur. Ama yani onların savaşlarını birkaç sefer seyrettim. Güzel savaşıyorlar. Onlar da iyi bir krallık. Güzel balinaları var. Nasip diyelim yani. Biz kazanmak istiyoruz ama bu maç dengeli geçecek. Bu maçta her İnşallah. şey olabilir. İnşallah kazanacaksınız. Ben şu andan 10 kayıt İnşallah. yapacağım. Hatta bir bakalım, inşallah o hafta yani hafta sonları dengeliyor. Ben biraz zor çalışıyorum. O yüzden ama olursa kesinlikle maç tamamen yayında inşallah gösterme şansım olursa çok sevinirim. Bakalım nasıl olacak. Merak ettim ben de bu krallığı, gerçekten böyle Türk oyuncular yönetiyor ve direkt top 16'ya giren bir krallık şu ana kadar göremedim açıkçası. Türk oyuncularla Evet. ilgili yani göremedim. İlksiniz yani. Onu söyleyebilirim şu an bu sezonda. 9. sezonda yoktu yani bugüne kadar. Bu çok iyi. Evet. Peki Ya, kaybedersiniz, bu, motivasyonu kaybediyor musunuz? Motivasyonunuz düşer mi sizce? yo düşmez. Yani sonuçta bu bir oyun. Kazanmak da var, kaybetmek de var. E, Çok farklı etkenler var biliyorsunuz kazanmanızı sağlayan. O kadar farklı şeylerle karşılaşıyorsunuz ki işte bir arkadaşınızın hastası oluyor, işi oluyor, bir şey oluyor, gelemiyor. Ya böyle şeyler de olabiliyor oyunda. Hiç ummadığınız bir anda her şey olabilir. Çok basit bir rakibe de elendiğiniz oluyordur zamanında yani. Örnek 1960. Geçen hafta. Yani evet, açıkçası çok şaşırdım. Doğrudur. Birçok kişi şaşırdı aslında. Ya aslında Eleyen Krallığı tanıyorum. Eleyen Krallık kötü bir krallık değil. 1960'ın 60 GT'nin tabii ki dengi değil ama o da güzel bir krallık. Ama beklemiyordum yani. Nasip yani olabiliyor işte böyle şeyler. 60 GT'yi hiç tanınmamış bir krallık gelip yenebiliyor.
Evet, yani bu gerçekten böyle. Peki bu Osiris Lig sizin yani oyunun dışındaki ilişkilerinizi nasıl bir bağ kurdu mu? Şöyle söyleyeyim, biz zaten buraya geldiğimiz göç ekibiyle kardeş gibiyiz. Hepimiz dışarıda da telefonla olsun, işte WhatsApp'la olsun sürekli iletişim halindeyiz. Buradakiler bizim kardeşimiz diyebileceğimiz insanlar artık. Onun Doğru. haricinde yeni bu krallığa geldiğimizde bize adapte olan insanlarla da tabii ki bir bağ kurdu aramızda. İyi arkadaşlıklarımız var. Onlar da güzel insanlar. Ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Hesapları yeni. Birçoğunun daha yeni T5 açmış. Komutanları yok, ekipmanları yok ama canla başta savaşıyorlar. Biz mesela hiç iyileştirme yapma ihtiyacı duymazken çok ciddi iyileştirme yapanlar var. Siz de biliyorsunuz her ne kadar lig de olsa Osiris maçlarında iyileştirme en son tercih edilen şeydir. E, Aynen. ama normal elemelere gelene kadar bile çok ciddi iyileştirmeler yaparak geldiler. Çünkü biliyorsunuz yeni T5 açmış oyuncu hepi topu 60 milyon gücü var. Asker sayısı belli. İki savaştı mı askerleri Üçüncüde bitiyor. bitiyor. Doğru. Özellikle sizin gibi yani oyuncular onların karşısında olursa, hatta bir kere çıkarsa hastaneyi tamamen güçlü komutanlarla, güçlü ekipmanlar bu insanları yıpratıyor. Özellikle daha fazla bir hızlandırma harcaması yani sebep olur. Bu doğrudur. Peki birkaç tane son basit sorularımızı söyleyeyim. Şimdi burada Tabii Top buyurun. 16'da 3539 var. Diyelim Evet. siz burada, yani umarım ki böyle olacak. 75 olarak, yani siz 3575 olarak top 8'e girdiniz. Sonraki rakibinizi kim görmek istiyorsunuz? 3542 mi yoksa 3535 mi? Hangisi daha fazla seviyorsunuz yani görmek için? Ee, Yani tabii ki biz zayıf olanı isteriz. Bizim için zayıf olan daha makbuldür ama muhtemelen 3535 gelecek karşımıza. Ee, işte favori olan onlar. Ee, Bakacağız yani 39'u elersek onlarla ne olur karşımıza ne çıkar bilmiyorum. Ondan sonrası kolay diyorsunuz yani. Ya şöyle top 4'e kalmak zaten prestij için bizim gibi yeni bir krallık adına çok güzel. E, Evet. Baktığınızda dediğim gibi bizde sadece 7 tane oyuncu var. Yani bu 7 oyuncunun haricindekilerin hepsi yeni T5 açmış oyuncular. Hani biz buraya kadar bile çok iyi geldik. E, Gerçekten ciddi emek sarf etti o arkadaşlar da. Ama tabii karşısına dediğiniz gibi bizimle denk bir rakip çıktığı zaman birkaç tane balinayla savaştıkları zaman hastaneleri doluyor maalesef ki. Doğrudur. Peki birkaç tane soru, yani kendi deneyimlerinizle. Osiris Lig'e katılmak isteyen oyunculara ne öneriyorsunuz? Ee, Güzel soru. Şimdi Osiris Ligi'ne katılmak isteyenlerin ilk dikkat etmesi gereken şu. Arkadaşlarınızla çok ciddi bir iletişim halinde olmanız gerekiyor savaş zamanında. Şimdi biz iki farklı kanaldan bu işi yapıyoruz. Maalesef ki Türkiye'de Discord kapandı. Discord kapanmadan önce çok daha kolaydı bu işler. Discord kapandığı için biz kendi ekibimizin arasında WhatsApp'tan bir iletişim kurarken ekip arkadaşlarımızdan bir tanesi VPN'de hem Discord'a giriyor, diğer arkadaşları yönlendiriyor, hem de oyun içinden mesaj yazarak yönlendirmeye çalışıyor. E, tabii bu Türkiye için. Eğer yurt dışındaysalar, rahat Discord erişimleri varsa kesinlikle sesli bir kanalda gruplara ayrılarak savaş ekiplerini çok ciddi oradan sesli yönetmeleri, Discord'da bu işi yapmaları birinci şartı bu işin. İkincisi çok sık maç yapmaları lazım. Deneme maçları yapmaları lazım. Ekibin birbirine kaynaşması için bir arkadaşı bir hareket yaparken onu takip edip peşine gidebilmesi lazım. Her şey komutlu olmuyor çünkü. Ne kadar sesli de olsanız e, ne her yerde Türk oyuncu, ne her yerde Amerikalı, ne her yerde İngiliz bulamazsınız. Hep karışık bir ekip oluyor. Uzak Doğulu arkadaşlar oluyor. Asya grubu, işte Avrupa grubu, Arabistan tarafından arkadaşlar oluyor. Burada koordinasyonu sağlamak onun için deneme maçlarıyla sağlanıyor. Hiç komut beklemeden birisi bir yere giderken o oraya gidiyor. Demek ki buraya saldırılacak deyip peşine takılmayı öğrenmeleri lazım. Doğrudur.
Peki son sorumuz olacak şeklinde. Eğer Osiris Lig'de bir tane kuralı değiştirme hakkınız olursa bu hangi kural olacak? Hmm. Örnek verebilirim. Beceriler. Örnek veriyorum. Binalar. Veya hatta mesela tabut zamanın düşmesi ya puanların değiştirilmesi. Ee, Yani ben eklenti olarak aslında bir şey tavsiye edebilirim Tabii ki oyuna. kesinlikle. Şimdi oyunda belirleyici iki etken var. Biri binalar, biri tabut. Doğru. Toplama özelliği var. Onu da sayalım. Üç tane özellik var. Aslında bir dördüncü özellikte olması iyi olabilir. Yani şu anda oyun Osiris için belli bir şeye sıkıştı. Yani tabut savaşı, bina savaşı şeklinde geçiyor. Doğru. E, nasıl diyeyim size, bir strateji geliştirmeyi icap eden, yani onun üzerinde plan yapmayı gerektiren farklı bir şey eklenebilir oyuna Yani öyle diyebiliriz. Hatta her iki takımda mesela bir tabut değil iki tabut gibi. gibi Yani işte gibilerden. tabii, yani başka bir şey daha olması lazım benim kanaatim oyunda. Puan alabilmek adına sadece binalar, işte sadece tabut savaşı değil de biraz böyle o grubu dağıtacak, ekibi dağıtacak. İşte sen şuradaki şu işle ilgilen diyebileceğin bir varyasyon daha olması lazım. Doğrudur. Bunları ben kesinlikle hem şey yani Rock'a kesinlikle iletiyoruz. O yüzden bu tarz soruları ben soruyorum özellikle. Yani bakalım bizim kitle bu konularda neyi düşünüyor? Bizim iyi oyuncularımız ya böyle sizin gibi bir krallıkta neler ihtiyaçları var? Onları bize söylediler. Yani oyunun dışında ya o Series dışında da herhangi bir sorun olursa yine de bana yani benimle iletişimde kalabilirsiniz. Herhangi bir şey olursa kesinlikle ve kesinlikle yardımcı olabiliriz. Çünkü Rock gerçekten oyunculara çok önem veriyor. Bunu da bilmenizi isterim. Kesinlikle ben bunları da söylerim. Peki son olarak Yasin Bey, 3575 hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Ve son sözü tabii ki size bırakıyorum. Bütün oyuncularınıza ve bütün krallığınıza ne söylemek istiyorsunuz? Yani gelecek için ve şimdi için. Tabii ki. Şimdi biz yeni bir krallığız. İçinde bulunduğumuz KVK yeni bitti. Maalesef ki yıldızı alamadık. Rakibimiz bizle pek savaşmadı. Ee, Biz de bizden daha fazla kill puanı olan yanımızdaki krallığa vermek mecburiyetinde kaldık yıldızı. Vermiş olduğumuz sözlere istinaden. Yeni bir krallığız. Güzel bir krallık. Yönetim ekibi gerçekten ciddi zaman harcıyor. Krallığı düzeltmek adına, ölü güçlerden kurtulmak adına ciddi emekler sarf ediyor. E, Güzel bir krallık olacak. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Şimdi ilk fetih sezonunu oynayacak. İlk Kristal KVK'yı oynayacağız. Güzel olacak. Biz daha önceden oynadık, tecrübeliyiz tabii ki, ama buradaki yeni arkadaşlarımız oradaki güzel ortamı da görecek. İşte göç almaya uğraşıyoruz. İnşallah güzel oyuncularda göç alırsak bir sonraki Osiris Ligi'nde, bir sonraki KVK'larda çok daha güzel performanslar sergileyeceğiz. İnşallah. Yani ben şu an Yasin Bey bu yere geldiğinize göre inanın ki krallığınız çok daha sağlam olacak. Yani buna eminim. Kesinlikle şok oldum. Yani böyle arkadaşlara söylüyorum hangi krallıklarda Türk oyuncular fazlasıyla var falan. 3575 top 16'ya girdi ve Türk oyuncuları çok fazlasıyla var yani. Dediler bazen böyle yani şaşırıyorum ya bu kadar da iyi bir krallık kurabilme bir potansiyelimiz de var. Ben çok mutlu oldum gerçekten ve sizin için de yani inşallah hem bu sezonda hem de sonraki sezonda o Series Lig'de ve sonraki sezonlardan her zaman yani kazanırsınız ve şampiyon olacaksınız. Yani bu benim 3575 için hep son sözüm olacak. Umarım hep kazanırsınız KVK'larınız. Bol yıldız, bol o Series Lig şampiyonu sizin için diliyorum. Eğer ki siz de son sözü Çok teşekkür size ediyorum. bırakıyorum. Tekrardan çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. 19 dakikanızı aldım aslında. Ben 10 dakika istedim. Tekrardan özür dilerim. Çok teşekkür ederim Sıkıntı yok, gerçekten. estağfurullah. Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ve ben zaten sizi de takip ediyorum. Çok faydalı bilgiler paylaşıyorsunuz.
Teşekkür ediyorum size de. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim tekrardan. O zaman daha fazla vaktinizi almıyorum. Direkt videonun kapanışa gidiyorum. E, O yüzden arkadaşlar çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu da 3575'in hikayesi Top 16'ya girdi ve umarım Türk oyuncuların doğulu bir krallık şampiyon olacak bu Osiris Lig sefer, yani bu Osiris Lig'de bu sezonda. Çok memnuniyet duydum Yasin Bey. Çok teşekkür ederim ilgilendiğiniz için. Ben de Arkadaşlar teşekkür ederim. teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Başka video için görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.